Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenmise, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu incili patiğin çalışmasını birlikte yapacağız. Çok kolay bir patik ve de çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle incilerle süslü iki renk çalıştığımız bir patik çalışması. 0-1 yaş için uygun büyüklüktedir. Hatta taban olarak ölçü vereyim. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar 11 santim esniyor da böyle bakın, esnedikçe 12-13 santime kadar uzayan bir tabanımız var. Yani rahat 0-1 belki 2 yakışa kadar kullanılabilecek büyüklükte böyle güzel bir patik çalışması. Arkadaşlar biraz ince bir ip kullandım. Himalaya'nın Everyday Baby lüksüyle ördüm. Şöyle Nako Elite Baby'den, Alize Baby Best'ten biraz ince bir ip. Ama gördüğünüz gibi sonuç çok güzel oldu. Şayet siz Alize ile ya da Nako Elite Baby ile örerseniz sizin patikleriniz bir tık daha büyük olur. Şiş olarak da arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullandım. Ben hep misinalı şiş kullandığım için bu modelde yine misinalı şişle anlatacağım ve öreceğim. Ama siz normal düz şiş de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, incili bir patik çalışması. İsterseniz inci kullanmadan da yapabilirsiniz. Eğer incili yapmak isterseniz arkadaşlar bakın, orta boy şöyle küçük incilere ihtiyacımız var. Bir patik için toplamda 20 tane inciye ihtiyacımız var. Bakın 4'er tane var. Ve toplamda 20 tane inci kullanıyoruz bir tanesinde. Çiftinde ise 40 tane kullanmamız gerekiyor. Evet, örgüye başlarken önce 20 tane inciyi ipime geçirdim. Son incimi beraber geçirelim. Bakın arkadaşlar, bu inciler böyle iplerde satılıyor. Uzun böyle kolye gibi uzun iplere dizili şekilde satılıyor. Ben örgü ipimi iğneme geçirdim ve bakın boncuğun içerisinden şöyle geçirerek ipten direkt örgü ipine taşıdım. Bu kadar kolay taşınıyor. Nasıl geçireceğini bilmeyen arkadaşlar için de göstermek istedim. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane incimizi geçirdik. Evet, artık patiğimize başlayabiliriz arkadaşlar. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber 36 tane ilmekle patiğimizin tabanından örgümüze başlıyoruz. İsterseniz benim yaptığım gibi, isterseniz alışa geldiğiniz şekilde şişinize 36 ilmek atın, sonra örmeye başlayalım. Evet, şişime 36 ilmek attım. Bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Arkadaşlar, bu ipi aldığımız boncukları kullanacağımız yere kadar hep böyle ipimizde ileriye doğru iteceğiz. Evet. Şimdi 36 ilmekle başladık örgümüze ve haroşa örgülerle tabanımızı örmeye başlıyoruz. 2 sıra düz örgü örerek bir diş haroşa örgü elde edeceğiz. Haroşayı tersten ören arkadaşlar, sizler de 2 sıra ters örgü örebilirsiniz. Şimdi birinci sıramızı tamamlıyorum. Evet, ilk sıramı tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum.
tekrar bir sıra daha örerek ilk haroşa dişimizi elde etmiş oluyoruz. Ben düz örgülerle haroşayı örüyorum. Aslında birçok arkadaşım düz örgülerle örüyor ama bazı arkadaşlar ters örgüyle beraber haroşa örmeye alışkın oldukları için onları da bu şekilde sıra konusunda bilgilendiriyorum. Şimdi biz 2 sıra düz örgü örerek bir diş haroşa örgümüzü elde etmiş olduk. Şimdi tabanımızın tam orta kısmında ve sağ ve sol kısmında örgümüzün, yani bir sağda bir solda 2 ilmekte ortada olacak şekilde artışlar yaparak bakın şu taban çalışmasını öreceğiz ve bitireceğiz. Şurada ipim uzun kalmış, bunu temizleyeyim. Evet, bakın bu tabanı öreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Tam 4 kez artış yapacağız. Bakın bir ilmekten sonra hemen ilk artışımı yapıyorum. Bir ilmeği boşaldım, sonra bir artış yaptım. Ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 idi sanırım, hemen kontrol edeceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16. Evet, 16 düz ilmek ördükten sonra arkadaşlar bir gizli artış yapıyoruz. Hemen yanındaki ilmek ve onun yanındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Normalde patik çalışmalarımızda tek sayıyla başlayıp şu arada tek bir ilmek bırakıyorduk. Şimdi bize çift ilmek lazım arkadaşlar. O yüzden burun kısmında 2 tane orta ilmeği bırakmış olduk. Şu 2 ilmek bizim tam orta ilmeklerimiz. 2 düzden sonra bir artış yapıyorum ve tekrar 16 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda bir ilmeğim kalıyor. Hemen burada da bir gizli artış yapıyorum ve son ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bir sağda bir solda tam ortada da 2 tane artış, toplamda 4 artış yaptık. 36 ilmeğimiz şimdi bizim 40 ilmek oldu arkadaşlar. Örgümüzün arka sırasında bu var olan 40 ilmeği haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka sıralarda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece haroşa örgüyle ilmeklerimizi örüyoruz. Artışlarımızı örgümüzün düz tarafında yapıyoruz. Arkadaşlar bu boncukları taban bittikten sonra ipinizi kesip o şekilde de takabilirsiniz. Ama düğümlü bir örgü olmasını istemiyorsanız, ip kesilsin bağlansın istemiyorsanız benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Fakat devamlı itmek gerekiyor. Nasıl kolay geliyorsa, nasıl arzu ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet, var olan 40 ilmeğimi haroşa örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafında ikinci kez artış yapacağız. Bu artışları 4 kez yapacağız. Evet, son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Döndük örgümüzün düz tarafı. İkinci kez artış yaparken 2 ilmek aldıktan sonra artış yapıyoruz. Yani ilk ilmeği aldım, ikinci ilmeği haroşa ördüm. Bu 2 ilmekten sonra bir gizli artış yaptım ve yine 16 sayısını unutmuyoruz arkadaşlar. Artışların arası 16 ilmek. Örelim. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğimi ördüğümde bakın ortadaki 2 ilmeğim şu. Sağında ve solundaki ilmeklerde bir önceki sırada yapmış olduğum artış ilmeklerim. Bunlar burada duruyor. 16 ilmeği ördükten sonra ben hemen gizli artışımı yapıp sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar bir gizli artırma yapıyorum ve yine 16 ilmek. Bunu hiç unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artış yapıp sonra bu 2 ilmeği de örüp sıramı tamamlıyorum. Yine 4 ilmeğimiz arttı arkadaşlar. Bu sefer 40 olan sayımız 44'e çıktı. Örgümüzün arka tarafında var olan 44 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım ve örgümün tekrar ön tarafındayım. Şimdi 3. kez artış yapacağız ve 3 ilmekten sonra artış yapacağız. Birinci artışı ilk ilmekten sonra, ikinci artışı 2 ilmekten sonra ve üçüncü artışı 3 ilmekten sonra. Bir sonraki 4. artışımızı da 4 ilmekten sonra yapacağız. Böyle çok daha kolay hatırlarsınız. Evet, ilk ilmeği boşaldım. Ardından 2, 3 ilmek ördüm ve hemen gizli artışımı yaptım. Şimdi 16 ilmek örüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Bakın orta ilmeklerim burada. Sağında 2, solunda 2 artış yaptık ve arada 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. 16 ilmeği ördükten sonra gizli artışımı yapıyorum ve bu 6 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından tekrar gizli artışımı yapıyorum ve 16 ilmeğimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüğümde sıra sonunda 3 ilmeğim kalıyor. Bir gizli artış yaparak bu 3 ilmeği de örüyorum ve sıram tamamlanıyor. Yine 4 ilmek arttırdık. Bu kez ilmek sayımız 48 oldu arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka tarafında var olan 48 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örgülerle beraber sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz tarafındayım arkadaşlar. 4. kez artış yapacağız. Ve ne yapıyorduk? 4 ilmek örüp 4. artışı öyle yapıyorduk. İlkini boş aldım. 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Ardından bir gizli artış yaptım. 16'yı hiç unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm ve hemen bir gizli artış yaptım. Bakın ortadaki 2 ilmeğim burada. Sağında 3, solunda 3. Toplamda 2, 4, 6, 8 ilmek var. Bu 8 ilmeği düz haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi tekrar artışımı yapıyorum ve 16 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yaptım ve 4 ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Yine 4 ilmek artırmış olduk. En son 48 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek daha artırdık ve 52 ilmeğe ulaştık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arkasında haroşa örgülerle 52 ilmeğimizi örelim ve sıramızı tamamlayalım. Böylece tabanımız da bitmiş olacak. Evet, sıramı tamamladım. Bakın tabanımız bitti arkadaşlar. Şöyle misinalı kısmı aldığımda bakın şöyle diktiğimizde ve şöyle diktiğimizde bizim patik tabanımız oluşmuş oluyor. Bakın kocaman bir tabanımız var. Şimdi üst bedeni örmeye başlayacağız. Yani şu tabanımız bitti. Üst kısımları örmeye başlayacağız. Şimdi toplamda 2, 4, 5 kez örmüş olduk. Birinci sıramız başlangıç sıramızdı. Ardından 1, 2, 3, 4 kez artırma yaptık ve toplamda 5 diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar var olan ilmeklerimizle toplamda 4 diş daha haroşa örgümüzü öreceğiz ve 9 dişe tamamlamış olacağız. Bakın şuradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5'i ördük. 4 diş daha ördüğümüzde 9 diş olacak. 9 dişe tamamlayalım. Sonra şu görmüş olduğunuz modelli kısmı ve incil boncuklu çalışmaya başlayacağız. Arkadaşlar tam 9 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi şu burun kısmımızda bu çalışmayı yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek bir tarafta. Bırakıp bir işaretleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de diğer tarafta. Şimdi arada 22 ilmeğimizin olması lazım. Bu örnek çalışmasını 22 ilmeğe yapacağız. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Haroşa örgülerle önce 15 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ardından model kurulumuna başlıyoruz. 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters olarak örneğimizi kuracağız. Önce 2 düzümü örüyorum. 1, 2. Ardından 2 ters ilmeğim var, onu öreceğim. Birinci tersimi örüyorum. Artık şu boncukları yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu boncuklar ters örgülerin arasına yerleşiyor. Bir tersten sonra boncuğumu tam ipimin uç kısmına alıyorum ve ikinci tersimi örüyorum. Bakın 2 ters ilmeğin arasında bir boncuk olmuş oldu. Şu çalışmayı yaptık. Şimdi tekrar 2 düz örüyoruz. 1, 2 ilmek düz ve tekrar 2 ters. Tersimin birini örüyorum. Boncuğumun bir tanesini alıyorum. Tam ipimin ucuna getiriyorum. Ve ikinci tersimi de örüyorum. Bunu 5 kez tekrarlayacağız. Şimdi tekrar 1, 2 ilmek düz. Sonra
bir ters, boncuğumu alıyorum ve ikinci kez tersimi örüyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz, sonra bir ters, boncuğumu aldım ve ikinci tersimi ördüm. Bakın 4 etti. Tekrar 2 ilmek düz, 1 2 düz, sonra bir tersimi ördüm. İkinci tersimi örerken boncuğumu getirdim, yerleştirdim ve ikinci tersi öyle ördüm. Ardından 2 düz ördüm ve model çalışmamı bitirdim. 22 ilmeğe kurduk. Şimdi bu tarafta yine 15 ilmek haroşamız var. Bu 15 ilmek haroşayı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Sıramı tamamladım. Örgümüzün arkasında da ilk 15 ve son 15 haroşa örgü, arada olan 22 ilmeğimizi yine 2 düz 2 ters olarak öreceğiz. Şimdi ben hızlıca öreyim. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi şu önde düz olan ilmeklerim arkada ters. 15 haroşadan sonra 2 tersle beraber başlıyoruz. Bakın 1 2 ilmek ters, ardından sıradaki 2 ilmek düz, 1 2 düz, sonra 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz, son 15 ilmeğime kadar bu şekilde örüyorum. Bakın 2 düz 2 ters 2 düz ve 2 ters. Evet, tekrar 2 düz ve 2 tersle beraber 22 ilmeğimi ördüm. Bakın 15 ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 15. Bu 15 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar, ilk boncuklu çalışmamızı yaptık. Bunu 4 kez tekrarlayacağız. Şimdi ikinci kez tekrar göstereyim. Sonra 4'ü tamamlayacağız ve kesimlere başlayacağız. Evet. Şimdi yine ilk 15 ilmeğimi haroşa örgüyle örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Bakın 2 düz ilmek var sırada. Bu 2 ilmeği düz örgü örüyorum. 1 2. Ardında 2 ters ilmeğim var. İlkini ördükten sonra boncuğumu alıyorum ve ikincisini boncuğumu yerleştirdikten sonra örüyorum. Sırada yine 2 düzüm var. 1 2 düzü örüyorum. Sonra terse başlıyorum. İlk tersi örüyorum. Getiriyorum boncuğumu tam ipimin uç kısmına ve ikinci tersi örüyorum. Sonra tekrar 2 düz, bir ters ördükten sonra boncuğumu koyup ikinci ters örüyorum. 1 2 düz, sonra bir ters, tekrar boncuğumu yerleştiriyorum ve ikinci tersimi örüyorum. Son kez 2 düz, bir ters ördükten sonra boncuğumu yerleştiriyorum ve ikinci tersimi örüyorum. Sonra 2 düzüm kaldı. Bu 2 düzü ördüm ve sıra sonunda 15 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar, ikinci sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi 2 sıra daha aynı şekilde örelim.
4'e tamamlayalım. Örgümüzün düz tarafında artık şuradaki kesimleri yapmaya başlayacağız. Onları yapalım. Evet arkadaşlar, 4. kez boncuk çalışmamı yaptım. Örgümün arka tarafında da ilmeklerimi ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın 4 kez bu çalışmayı yapmış olduk. Şimdi bu burnumuzun şu kısmının şöyle daralması lazım. O yüzden de kesim yapacağız. Yine çok kolay bir çalışma. Hemen başlayalım. Yine ne yapmıştık? İlk 15 ilmeğimiz haroşa örgüydü. Örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın 2 düz 2 ters örgülerim var. Şimdi kesim yapacağız. Geliyorum. Bakın 1, 2 düz. Şöyle soldan sağa doğru batarak, benim ilmeğimin yönü böyle düz bu şekilde. Ters olmuş olsaydı çevirecektim. Yani mesela şöyle olsaydı çevirecektim. Düz olduğu için çevirmiyorum. Eğer sizin de ilmeklerinizin yönü düzse aynı benim gibi kesebilirsiniz. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İlk kesimimi yaptım. İpi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmek tersti. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Birer tane ilmek eksilttik. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Bakın 2 düz ilmeğim var. İkisini birlikte örerek kestim. İpi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak kestim. 2 düz ilmeği birlikte düz olarak ördüm, kestim. 2 ters ilmeği birlikte ters olarak ördüm, kestim. Tekrar 2 düzüm var. Düz olarak ördüm, kestim. Ters ilmeklerim birlikte ördüm. Düz ilmeklerim birlikte ördüm. Ters ilmeklerim birlikte ördüm ve son olarak 2 düz ilmeğim kaldı. Bu 2 düz ilmeği birlikte ördüm. Bakın burada 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmekten geriye 2, 4, 6, 8, 10, tam 11 tane ilmeğimiz kaldı. Sıra sonunda 15 haroşa ilmeğim var. Örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka sırada 15 haroşadan sonra 2 ters 2 düz ilmeklerimi kestik. Ne oldu? Bir düz bir ters ilmek olarak kaldı. Hemen onu da göstereyim. Önce 15 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 haroşadan sonra bakın. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters ile beraber bu ara kısmı çalıştım. Sonra yine 15 ilmek haroşa örgüm var. Örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, arka sırayı da örmüş olduk. Şimdi tekrar ön sırada yine kesim yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hiç videomu durdurmayacağım. Hızlı hızlı öreceğim. 15 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Şimdi bakın. Bir düz bir ters, bir düz bir ters. Bu şekilde ilmeklerimiz var.
Bakın bu sefer ilmeğimin yönünü değiştireceğim. İlmeğim çünkü böyle ters duruyor. Eğer sizin de tersse siz de düzeltin. Yandaki ters ilmeğin de yönünü değiştirdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Amacımız şu düzgün görüntüyü sağlayabilmek arkadaşlar. Aynı şeyi yapıyorum. Bakın sırada bir düz bir ters ilmeğim var. Yönleri ters olduğu için düzelttim ve ikisini birlikte ördüm. Bakın. Tekrar sıradaki bir düz bir ters ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Bu sırayı da böyle yapacağız. Değiştirdim, ördüm. Bakın düz ilmek, ters ilmek yönlerini değiştirdim ve düz olarak ördüm. Sıra sonunda bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. Bakın şimdi 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı bu 22 ilmeklik olan kısımda. Şimdi haroşa örgülerle sıra sonunda 15 ilmeğimiz kaldı. Onu örelim. Artık arka kısımda kesimleri yaptık. Hiç ters ilmeğimiz kalmadı. Hep önlerde düz oldu. 15 ters, 15 haroşa. Bakın 15 haroşa, 2, 4, 6 ilmek ters ve 15 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Sıramızı bitireceğiz. Hızlı hızlı yine öreyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeği ördüm. İpi kendime aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersimi ördüm. Ve sıra sonunda 15 haroşam var. Haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Şimdi dönüyoruz. Yine kesim yapacağız. Bitmedi. Önce ilk 15 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın arkadaşlar. Şimdi 6 tane ilmeğimiz var. Görüyor musunuz? Bu 6 ilmeğimizi bu sefer üçlü kesim yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakın 1, 2, 3 ilmeğe şöyle batıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. Bakın bir tanesini kestik. Gördünüz mü? Şimdi şu 1, 2, 3 ilmeğimizin yönünü değiştirelim. Bunu da diğer tarafa doğru keselim. Biri sağa baksın, biri sola baksın. Evet. Şimdi bu 3 ilmeği de birlikte örerek kestik. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar düzgün oldu. 2 ilmek kaldı ortada. Sonra 15 ilmek haroşam var. Onları da örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi ne oldu? 15 sağda, 15 solda 30 ilmek. Bir de arada 2 ilmeğimiz kaldı. 32 ilmek. Bakın. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yine hep haroşa öreceğiz. Arka sırada bu var olan 32 ilmeğin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz. Artık sona yaklaştık. Bağcık kısmımızı yapacağız. Orada yuvalar açacağız. Sonra da bitireceğiz zaten. Çok kolay bir çalışmaydı. Çok da güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Özellikle örüp bitiren arkadaşların kaç aylık ya da kaç yaş bebeğe ördüğünü, ayağına nasıl olduğunu, kalıbı, yorumu benim için çok önemli. Mutlaka öğren arkadaşlar yorum yapsınlar. Evet bakın şimdi arka sırayı ördüğümüzde bakın tam bir diş haroşa örgü örmüş olduk. Şu düzlerden sonra baktığınızda bakın bir diş haroşa ördük. Şimdi bunu 3 dişe tamamlayacağız arkadaşlar. 3 dişe tamamladıktan sonra şu görmüş olduğunuz bağcıkların geçtiğimiz yuvalar var. Öreceğiz ve keseceğiz. Bu kadar kolay. Yine çok basit bir çalışma. Şimdi bir dişi bitirdik.
örmeye devam ediyoruz. Tam 3 diş olunca bağcık için çalışmaya devam edelim. Evet, örgümü 3 diş haroşa boyunca ördüm arkadaşlar. Şimdi çevirdiğinizde ön kısma bakın. Şu düz örgülerden sonra 1 2 3 diş haroşa örgü örmüş olduk. Şimdi bağcıklarımız için yuva çalışması yapacağız. Bakın, ilk ilmeği şişime boş aldım. Sıradaki ilmeği ördüm. Yani ilk 2 ilmeği ördükten sonra şişime ipimi doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak örüyorum. Sonra bir ilmek örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Bakın, 2 ilmek arayla doluyoruz. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir kesim yapıyoruz. Yanındaki ilmeği örüyoruz. Bir dola, 2 ilmeği birlikte kes, bir ör. Bir dola, 2 ilmeği birlikte ör, bir ilmek ör, tekrar dola, 2 ilmeği birlikte ör, yanındaki ilmeği ör, tekrar dola, 2 ilmeği birlikte ör, bir ilmek ör, dola ve yine 2 ilmeği birlikte ör, bir ilmek normal ör, tekrar dola, 2 ilmeği birlikte ör, bir ilmek ör, tekrar dola, 2 ilmeği birlikte ör ve bir ilmek ör derken sıramız bitti. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Evet, bağcık yuvalarımızı da açtık. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine var olan ilmekleri, bakın bu dolama yapmış olduğumuz ilmekler de dahil, ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz. Bakın, bağcık yuvalarımız bunlar. Gördünüz mü? Bağcığımızı buradan geçireceğiz. Şimdi bağcığımızı, yuvamızı çalıştıktan sonra bu arka sırayı, şu an ördüğümüz sırayı bitirdiğimizde bağcık yuvasından sonra bir diş haroşa örgü örmüş oluyoruz. Bakın, ilk dişi ördük. Şimdi arkadaşlar bunu 3 dişe tamamlayalım. 4. dişte örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğiz zaten. Yani 3 diş daha 3 diş daha öreceğiz, fakat 4. dişi örerken arka sıradan örerek kesme tekniğiyle öreceğiz. Şimdi bir miktar öreyim, ben göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar, bakın 3 diş haroşamı ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Haroşa örgülerle sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafında hem örgümü öreceğim hem kesim yapacağım. Kesim yaptığımda 4 diş haroşa örgü elde etmiş olacağım. Bakın, arka tarafı çevirdik. Örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestik. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, bu ilmekleri örerken ve keserken ipinizi çok sıkmayın arkadaşlar. Oldukça böyle esnek bir kesim olsun. Çünkü bu çocuğun bileğinin girecek olduğu yer. Çok sıkı keserseniz dar olur. Böyle sıkı sıkı olur. O yüzden örgü ördüğünüz sıklıkta örüp yine aynı sıklıkta kesin. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi örgümü çevirdiğimde bakın, 1 2 3 4. diş haroşa çalışmasını örgümüzü keserken yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim ve bitirelim. Artık patiğimiz bitti arkadaşlar. Şöyle 1-2 küçük dokunuşla beraber tamamlayacağız. Bir dikiş çalışmamız var. Onu yapacağız ve sonrasında bağcığımızı geçireceğiz ve bitireceğiz.
En kolay patik modellerinden biriydi. Sadece inci detayı olması, işte ipi takıp yürütmemiz filan. Belki hiç örgü bilmeyen arkadaşlar örmüşseniz, sizler örüyorsanız belki oralarda biraz böyle bunalmış olabilirsiniz. Onun haricinde çok kolay bir çalışmaydı. Ben çok keyifle ördüm. Çok da güzel oldu. Evet, bakın son ilmeğimi de ördüm, kestim. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Bunu da bir kez örüyorum. Ve arkadaşlar bunu biraz şöyle yarım metre kadar uzun bırakıyorum ki dikişimi bu iple yapabileyim. Bakın. Şurada düğümledim. Şimdi patiğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Şuranın fazlasını da şöyle alayım. Bu bilek kısmından başlayacağız. Geleceğiz tam şu burun kısmına kadar. Çok kolay bir şekilde dikişimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi çok düzgün bir dikişle beraber şu patiğimizi dikmeye başlayacağız. İpimizi uzun bırakmıştık. İğnemize geçirelim. Ve şimdi dikmeye başlayacağız. Örgümüzün şöyle düz tarafından patiğimizi ikiye katlıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada haroşa dişlerimiz var. Bunları takip edeceğiz. İpimin bittiği kısım değil, hemen karşısındaki haroşa dişin arasına girdim ve ilk birleştirmemi böyle yaptım. Ardından her bir haroşa dişini karşılıklı hiza alarak dikmeye devam ediyorum. Bir sağdan bir soldan batarak birleştiriyorum. Taban kısmının olduğu yere kadar bu şekilde birleştireceğim. Bakın tam buraya kadar aynı şekilde birleştireceğim. Başlangıç ipimiz burada. Şimdi buraya kadar birleştirelim. Sonra aşağıya yine birlikte devam edelim. Evet, bakın arka kısmı hep aynı şekilde karşılıklı ilmekleri hiza alarak birleştirdim ve tabanın olduğu yere geldim. Bakın burası ilk başlangıçta ilmek atmış olduğumuz ilmeklerimizin olduğu yer. Burada da yine karşılıklı ilmekleri hiza alacağız. Bakın bir taraftan, bir diğer taraftan yine birleştireceğiz. Şu başlangıç ipimi bakın ipimin arasından şöyle yediriyorum. Koparmak istemiyorum, sağlam olsun diye. Aynı işlemi birkaç kez yapacağım. Bakın şöyle arasından geçiriyorum. Hep karşılıklı aynı sıradaki ilmekleri yine hiza alıyorum. Bakın bir buradan, bir karşıdan. Bir kez daha aynı çalışmayı yapalım. Sonra fazla olanı artık kesebiliriz. Yine araya sıkıştırdım. Evet. Şimdi fazlasını keselim. Ve dikmeye devam edelim. Yine hep karşılıklı hiza alarak birleştiriyoruz. Bakın bir sağdan bir soldan. Şu burun kısmına kadar aynı şekilde çalışalım. Bakın tam uç kısma kadar aynı şekilde birleştirdim. Şurası tam orta noktamız. En son oraya battım ve iğnemi içeri gönderdim. Şimdi burada düğümleyerek bitireceğiz. Evet, düğümledim. Yine dikiş yapmış olduğum ilmeklerin arasından iğnemi birkaç kez yürütüyorum.
ve kesiyorum. Evet, patik çalışmamızın dikişini de bitirdik. Şimdi arkadaşlar bir şu üst kısma, bir de tam şu taban kısmına beyaz ipimizle beraber bir çalışma yapacağız. Ardından burarak elde etmiş olduğum bağcığı da geçirerek patiğimizi bitireceğiz. Önce şu üst kısma başlayalım. Yine aynı kalınlıkta örgü ipiyle beraber ve bir tığ yardımıyla arkadaşlar bu çalışmayı yapacağız. Tığ numaranız 2,5-3 numara olabilir. Evet, geliyorum. Bakın şu tam arka ortada dikiş yaptığımız, bakın ilmeğimiz burada. Şu zincir görünümlü ilmekten batarak başlayacağız. Sadece sık iğne çalışacağız. Çok kolay bir çalışma. Bakın geliyorum. Battım. Bir sık iğne yaptım. Sonra sıradaki ilmeğin içerisine batıyorum ve bir sık iğne. Sonra sıradakine, bakın hemen sıradaki bu. Batıyorum ve bir sık iğne. Bunu sıkı yapmayın. Tığınızın numarasını biraz büyük de tutabilirsiniz. Ya da sıkmadan bol örgülerle beraber çalışabilirsiniz. Her bir ilmeğin içerisine batıyorum ve bir sık iğne çalışıyorum. Bakın zaten yerlerimiz belli. Battım, bir sık iğne. Battım, bir sık iğne. Bakın esnek olmasına dikkat ediyorum. Hep bu şekilde diğer uca kadar her bir ilmeğin içerisine batıp bir sık iğne çalışıyorum. Evet, sık iğne çalışmam bitti. Bakın başladığım noktaya geldim. Buraya giriyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincirle sabitliyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Ardından örgümün iç tarafı, patiğimin iç tarafından kesmiş olduğum ipi birkaç kez yürüterek gizleyeceğim. Sonra fazla olanını keseceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Bakın oldukça esnek oldu. Bunun esnek olmasına dikkat edin. Yoksa toparlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine şu yapmış olduğumuz sık iğne çalışmasını yapacağız. Fakat bunu haroşa örgümüzün olduğu yerden yapacağız. Bakın şu boncuklu çalışmanın hemen öncesinde 1, 2, 3 diş haroşamız var. Görüyor musunuz? 3. diş haroşanın alt sırasından bunu yapacağız. Geliyorum örgümün ön kısmından bakın sayıyorum. 1, 2, 3. Şunu takip ediyorum. Bakın. 1, 2, 3. Evet. Tam şurası. Şimdi buradan başlayacağım. Şuradan da bir kontrol edelim. 1, 2, 3. Bakın tam şu sıra. Bu haroşa sırasının arkadaşlar, şurası 3. diş haroşamızın olduğu yer. Haroşa dişinin biri üstte, biri altta. Biz altta olandan çalışacağız. Hep onu hiza kabul edeceğiz. Yine beyaz ipimle beraber geliyorum. Önce bir zincirle sabitliyorum. Şimdi bir zincirle sabitledim. İpim biraz uzun kalacak şekilde. Sonra yine sık iğne yapacağız. Tıpkı yukarıda yaptığımız gibi. Bakın haroşa sıramız bu. Ama üstteki değil, alttaki haroşa dişine batıyorum ve sık iğnemi öyle çalışıyorum. Bakın. Alttakine battım ve sık iğnemi ördüm. Geliyorum sıradaki alttaki haroşa dişine battım ve sık iğnemi çalıştım.
battım ve çalıştım. Şu başlangıç ipimi de sık iğnelerimin içerisine yediriyorum. Bakın haroşa dişim alttakine battım ve sık iğnemi çalıştım. Alttakine battım, sık iğnemi çalıştım. Hep bu sırayı hiza kabul ediyoruz. Yine sıkmadan böyle bol örgülerle beraber bütün patiğin etrafını sık iğne çalışıyoruz. Evet, başlangıç yerimize kadar şöyle dönerek gelelim, yine burada bitirelim. Evet, sırayı tamamladım. Yine başa geldim arkadaşlar. Bakın yine başlangıç yerime girdim. Bir sık iğneyle bir kaydırma ile beraber birleştirdim. Şimdi yine örgümün şöyle iç tarafından bakın yürüterek fazla olan ipimi gizleyeceğim. Sonra kalanını da kesip atacağım. Evet, bu yeterli. Şu başlangıcın fazlasını ve bitişin fazlasını da kestim ve bitti. Son olarak vurarak bir bağcık çalışması yaptım. Bunu nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Şöyle 1,5 metre civarında uzunlukta ipi 3 kat yaptım ve vurdum. Vurduktan sonra ikiye katladığımda zaten şu görmüş olduğunuz görüntü oluşuyor. Şimdi örgümüzün tam orta yerini buldum. Bu bağcık için yuvalar yapmıştık. Bağcık yuvalarımızın içerisine bir üstten girip bir alttan çıkarak bağcığımı yerleştiriyorum. Bakın. Bağcığım da yerleşmiş oldu. Şimdi kalıbımıza bir geçirelim. Evet, minik bir kalıbım var. Ona geçirdim. Ve bağladım. Şöyle aynı uzunlukta olmasına dikkat ediyorum. Diğer tarafı da düğümledim ve fazlasını kestim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Bakın ne kadar güzel bir çalışma yapmış olduk. Şunu da biraz daha kısaltalım. Uzunluklarımız aynı olsun. Evet, patik çalışmamız bitti. Yine çok güzel. Özellikle kız bebeklerin kullanabileceği böyle güzel bir patik çalışması yapmış olduk. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız takdirde benim yayınladığım her bir video size bildirim olarak gelecektir. Dolayısıyla hiçbir çalışmamı kaçırmadan beni çok rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Evet, özellikle örgüyü örüp bitiren patik çalışmasını yapan arkadaşlar, sizlerin yorumlarınızı, ördükten sonraki yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.